Rise up this morning. Bu sabah kalktım, yükselen güneşe gülümsedim. Three little 3 küçük kuş gördüm. by my doorstep. Tatlı şarkılar söylüyorlardı. Bu bizim size mesajımız diyorlardı. Singing, this is my message to you. Peki bu mesajı anlayamayan var mıydı? Olmaz mı? Bu mesajı sadece kuşlar değil, yeryüzündeki canlı cansız, büyük küçük, hatta bir virüs kadar minik tüm canlılar sürekli olarak bize vermeye çalışıyorlar. Peki biz anlayabiliyor muyuz? Dünyadaki neredeyse tüm meşhur meydanlar, sokaklar boşaldığına göre biraz geç de olsa evet. Bu sokakları Will Smith'in başrolünü oynadığı I'm Legend, Ben Efsaneyim filminde de böyle boş görmüştük. ...28 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan New York sokaklarında arabasıyla son sürat giderken kentin terk edilmiş görüntüsü bizler için şaşkınlık vericiydi. Milyonlarca insan nereye kaybolmuştu? Peki ya bu adam? Elinde silahı ve yanında köpeğiyle orada ne yapıyordu? Bu sorunun cevabını Times Meydanı'nda bulmuştuk. Betondan bir orman olarak tarif edilen bu modern kent artık kelimenin tam anlamıyla bir orman olmuştu. Uzun otların arasındaki bu adam da bir avcı toplayıcı insana dönüşmüştü. Gün boyu ıssız sokaklarda dolaştıktan sonra akşam gün batmadan hemen önce buradaki evine dönmek zorundaydı. Gündüzleri hayatta kalmaya çalışan bu adam, geceleri insanları hayatta tutmaya çalışan bir doktordu, bir virolog. Çünkü insanların büyük çoğunluğunu ortadan kaldıran bir salgın hastalık, geriye kalanları da yaşayan ölülere dönüştürmüştü. Öykülerin bir felakete, bazen bir ejderhaya, bazen bir kötü adama, bazen de bir virüse ihtiyacı vardır. Şarkılardaki 3 küçük kuşun bize mesaj vermesi gibi öyküler de bizi uyarmaya çalışır. İnsanlığın özellikle doğa karşısında ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar çaresiz kalabileceğini bize gösterir. Edgar Allan Poe 1842 yılında Kızıl Ölüm'ün Maskesi adındaki öyküyü yazdığında Orta Çağ'da yaşanan korkunç veba salgınlarının izleri özellikle Batı dünyasının kolektif hafızasından henüz silinmemişti. Veba, insanların dış görünüşlerini de etkileyen bir hastalıktı. Tıpkı Poe'nun öyküsündeki Kızıl Ölüm gibi. Bu öykü, insandan insana geçen bu hastalıktan kaçınmak için uzun süre yetecek kadar bilimum ıvır zıvırı, hizmetçileri ve soylu dostlarını sarayına davet eden Prens Prospero'yu anlatır. Poe'nun öyküsü oldukça karamsardır, gotik bir atmosferde gerçekleşir. Yüksek duvarların arkasında, sahte bir mutluluğun içinde her gün bir başka eğlencenin peşinde koşan güçlü insanların vurdumduymazlığını, onların kötülüğünü bize anlatır. Bütün dünyayı dize getiren Kızıl Ölüm salgınının sarayının duvarlarından içeri giremeyeceğinden emindir Prens Prospero. Ve bu eminlik içinde günlerden bir gün sarayındaki mutlu insanlar için bir maskeli balo düzenler. Ancak bu baloda kim olduğu bilinmeyen kırmızı maskeli biri dolaşmaktadır. Kendilerine asla ulaşamayacağını sanan insanların, ünlülerin, prenslerin arasına girerek onlarla yüzleşir. Peki ya ölümcül bir virüs uzaydan gelirse? İnsanların bağışıklık sistemi er ya da geç dünyalı virüslerle savaşmayı öğrenmeye programlanmıştır. Ne var ki bu virüs dünya değil uzay kaynaklı olursa o zaman bağışıklık sistemimizin kendisini ona adapte edebilmesi de çok zor olacaktır. İşte tam da insanların Ay'a ilk adımlarını attığı günlerin peşinden bütün kamuoyu gözlerini gökyüzüne uzaya çevirmişken herkes teknolojik bir zafer kazandığını, doğadaki bütün güçleri fethettiğini sanarken genç bir tıp öğrencisi Michael Crichton
The Andromeda Strain adlı romanını yazar. Bu genç adam daha sonraları içlerinde Jurassic Park'ın da olduğu romanlarıyla dünyanın en çok okunan yazarlarından biri haline gelecektir. İnsanlık için büyük adımların atıldığı, insanlığın uzayı fethettiğini sandığı sırada bu öyküde uzaydan bir virüs gelir ve bize haddimizi bildirir. Dediğim gibi önce bir roman olarak kaleme alınan Andromeda Strain 1971 yılında sinemaya uyarlandı ve çok daha geniş kitlelere ulaştı. It's crazy. I didn't know buzzards fly at night. Buzzards only come when something's dead. Bir askeri uydu, New Mexico'nun ıssız bir bölgesindeki bir yerleşim birimi yakınlarına düşer. Birkaç dakika içinde bölgedeki herkesi öldürecek kadar tehlikeli bir virüs bu şekilde yayılmaya başlar ve bir grup bilim insanının bu virüsle mücadelesi filmin konusunu oluşturur. Üslup olarak 2001 uzay macerasını da andıran bu film, öldürücü virüs alt türünün bilimsel anlamda en inandırıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Kontrol edilemeyen bir virüsün sebep olduğu salgın ve çaresiz kalan kalabalıklar. Virüsün etkileriyle savaşan bir grup fedakar insanın çabaları. The average person touches their face 2,000 or 3,000 times a day, 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, elevator buttons, and each other. Politikacıların zaafları ve kendi çıkarları yüzünden olayların kontrolden çıkması. Some say the authorities wouldn't do an autopsy. Covered it up. Cover what up? You don't know. Bütün bunlar defalarca işlenmiş ve çoğu zaman da başarılı olmuştur. We can't even tell people right now what they should be afraid of. We tried that with swine flu and all we did was get healthy people scared. It's the biggest shopping weekend of the year. I think we need to consider closing the schools down. And who stays home with the kids? Çünkü bu filmler, bu öyküler her insanın içinde olan hayatta kalma içgüdüsüne hitap eder. Outbreak, Contagion, 28 Days Later ve sonra da devam filmi olan 28 Weeks Later, World War Z, Resident Evil hemen hemen akla ilk gelenler. Bir de virüs salgını fikrini vampirlerle bir araya getiren Blade serisi, zombilerle bir araya getiren televizyon dizisi ki benim de favorilerimden Walking Dead var. Ben bütün bu saydığım filmler içerisinde senaryosunu Alex Garland'ın yazdığı 28 Days Later, 28 gün sonra filmini ayrı bir yere koyuyorum. Alex Garland'dan dolayı. Çünkü kendisi daha önce hakkında bir videoda hazırladığım Ex Machina'nın ve daha pek çok olağanüstü filmin yazarı. Mesela Sunshine, Never Let Me Go, Dread, Annihilation ve son çalışması bugünlerde de gösterimde olan Devs dizisi ki bununla ilgili ayrı bir video yapmayı da planlıyorum. Şimdi bütün bu filmlerde virüs nedeniyle meydana gelen korku, panik gibi temalar işleniyor ama bizi bu temalarla beraber bambaşka bir noktaya sürükleyen bir film daha var. Önemli bir film ama bu filme girmeden önce bir karakteri tanımamız lazım. Cassandra, Truva kralı Priamus'un kızıydı. Hikayeye göre Yunan tanrısı Apollon bu kızcağızı etkileyip gönlüne girebilmek için geleceği görme yeteneği bahşeder. Ama Cassandra Apollon'u sevemez, reddeder. Bunun üzerine Apollon sinirlenir ve kıza verdiği yeteneği lanetler. Cassandra artık geleceği görebiliyordur ama ne söylediklerine kimseyi inandırabilir ne de gelecekte meydana gelecek olaylara engel olabilir. Bu sözler klinik olarak paranoid şizofreni tanısı konmuş bir hastayla 1990 yılında yapılan bir mülakatta kaydedilmiş. Böyle şeyler söyleyen bir hastayla siz bir doktor olarak görüşseydiniz ne düşünürdünüz? Adam deli mi? Yoksa geleceği gördüğü halde sözlerini kimseye inandıramayan bir başka Cassandra mı? 1996. That's the future, James. Do you think you're living in the future? Sonradan televizyon dizisi versiyonu da çekilen 12 Maymun sinema filmi
ölümcül virüs konusunu alıp başka bir temayla, hatta başka birkaç temayla harmanlamayı başaran oldukça etkileyici bir film. Benzeri ya da aynı konuyu ele alan filmleri, bilgisayar oyunlarını, kitapları sıralamaya devam edebiliriz elbette. Ama benim burada asıl sormak istediğim soru şu: sanatçıların, sinemacıların, yazarların ölümcül virüslerle derdi ne? Tamam, belki pek çoğu az önce de bahsettiğim hayatta kalma içgüdümüze hitap ederek, seyirciyi ekrana kenetleyerek büyük bir gişe başarısı elde etmeye çalışıyorlar ama tek sebebi bu olmamalı gibi geliyor bana. Bakın şimdi size bir harita göstereceğim. Burada değil, bir dakika. Buradan göstereceğim. Bu harita yaklaşık 1 milyar yıllık bir dönem için dünyaya çarpan asteroidleri gösteriyor. Tabii ki sadece tespit edebildiklerimizi. Bir de ayın yüzeyine bir bakın. Delik deşik olmuş değil mi? Peki 13 Şubat 2020 tarihli bir haberin başlığına ne demeli? Virüsü unutun. Dünya yok edici asteroid sizi ondan önce öldürebilir. Çapı 1 kilometre olan bir asteroid dünyaya doğru yaklaşıyormuş. İklim değişikliği hepinizin bildiği gibi hem gezegenimizi hem de onun üzerinde yaşayan canlı hayatı tehdit eden bir başka tehlike. Güneşin enerjisindeki dalgalanmalar ya da güçlü bir güneş fırtınası yeryüzündeki hayatı, bütün teknolojik gelişmeyi bir anda sıfırlayabilir. Durun, bir de süper volkanlar var. Onların patlaması yeryüzünde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere çok sayıda türün sonunu getirebilecek kadar ağır sonuçlar doğurabilir. Sadece arıların sayısının azalması ya da bu türün yeryüzünden silinmesi bile bütün ekolojik dengeyi bozabilir. İşte bu kadar pamuk ipliğiyle bağlıyız bu hayata. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor olabilir? Virüs bahane. Bazen öyküler ya da filmler bize bizim yapıp ettiklerimizin sonuçlarını onlar gerçekleşmeden gösterirler. Bazen hayatı bizim onu görmek istemediğimiz açılardan bize anlatırlar. Carl Sagan'ın da dediği gibi, küçük, soluk, mavi bir noktanın üstünde yaşıyoruz ve bu noktanın içinde zaman zaman attığımız küçük adımları, küçük başarıları biraz fazlaca önemsiyor olabiliriz. Bugünlerde bütün uzmanlar, bütün yetkili ağızlar eğer gerekmiyorsa evden çıkmayın uyarıları yapmaya başladılar. Etkinlikler erteleniyor, okullar tatil ediliyor, insanlar evden çalışmaya yönlendiriliyor. Aramıza sosyal mesafeler yerleştirilerek bir salgının yayılması yavaşlatılmaya çalışılıyor. Üstelik bu durumun daha ne kadar süre devam edeceğini de kimse tam olarak bilemiyor. Belki de yeni yaşam şeklimiz budur, ne dersiniz? Neredeyse I'm Legend filminde yapayalnız kalmış adamınkine yakın bir hayat sürmeye başlayacağız. Bazen kendimi onun yerine koyarım. Bu sokaklar bomboş olsaydı acaba ben ne yapardım diye. Bir uçak gemisinin üstünde golf mu oynardım? Yoksa bir müzenin havuzunda balık mı tutardım? Filmdeki virolog doktorumuz bunların hepsini yapıyor. İzole hayatına bu şekilde renk katmaya çalışırken bir gün karşısına genç bir anne ve oğlu çıkıyor. Onunla yaptığı konuşma sırasında bu viroloğun bir bilim insanı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanat insanı da olduğunu anlıyoruz. Sadece az önce havuzunda balık tuttuğu müzeden getirdiği ünlü tabloları evine asmasından dolayı değil, ki ben de olsam kesinlikle Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu getirip evime asardım. Müzik zevkinden dolayı da onun aynı zamanda bir sanat insanı olduğunu anlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşayacağınız izole hayatınızda sizlere de aynı şeyleri yapmanızı tavsiye ederim. Sadece bu videoda önerdiğim felaket filmlerini izleyip bunlar hakkında düşünmek, bize verdiği mesajları, bizi nasıl geleceğe hazırladığını anlamaya çalışmak bizi endişelerimizden kurtaramayabilir. Hatta tam tersine bazılarımızı daha da karamsarlığa sürükleyebilir, stresini arttırabilir. O yüzden bunlara biraz ara verip şu müziği dinlemek lazım. Şarkıyı bilmeyenler için onu söyleyen kişiyi şöyle hatırlatabiliriz. Onun bir fikri vardı. Bir viroloğun sahip olabileceği türde bir fikir.
ırkçılığın ve nefretin tedavi edilebileceğine inanıyordu. By injecting music and love. İnsanların hayatına müzik ve sevgi aşılayarak. Onun barış için bir gösteriye katılacağı duyurulunca silahlı bir adam evine gitti ve ona ateş etti. 2 gün sonra ayağa kalktı, sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Neden böyle yaptığını soranlara da dedi ki, The people who are trying to make this world worse are not taking a day off. How can I? Light up the darkness. karanlığı aydınlat. Gördüğünüz gibi sizlere önerdiğim bu film aslında virüslerle alakalı değil. Hayatta kalmak için her şeyi yapan bir insanla da ilgili değil. Bize görmek istemediğimiz bir dünyayı gösteriyor. Böylesine monoton, izole, yalnız bir hayatta bile karanlığı ışıkla aydınlatma çabasını anlatıyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde evlerimize kapanmak zorunda kalabiliriz. Ama böylesi günleri yeni şeyler öğrenmek, yeni fikirleri keşfetmek amacıyla değerlendirebiliriz. İzlediğimiz filmleri, dinlediğimiz müzikleri bile yeni bir bakış açısıyla yorumlayabiliriz. Kapılarımız, pencerelerimiz kapanırken bile 3 küçük kuşun kulaklarımıza fısıldadığı o tatlı melodiye kulak verebiliriz. Çünkü yaşamanın, hayatta olmanın gerçek anlamı bu. Karanlıktayken bile aydınlığı arama çabası.